Faruk spor salonuna kayıtlı olmasına rağmen canı istemediği zamanlar gitmiyor. Kitap okuması gerekirken canı istemediği için okumuyor. Ve o an canı ne isterse onu yapıyor. Faruk tam bir ezik. Ve senin de Faruk gibi olma ihtimalin çok yüksek. Ama Maximus öyle değil. Maximus aklına gelen caydırıcı sözlere kulak asmıyor. Zor şeyleri başarmak için uğraşılması gerektiğini iyi biliyor. Yürüyüşe çıkacağı zaman çıkıyor. Bir şeyler taşınacağı zaman ise taşıyor. Sıkıntı yok küçük Faruk. Ben sana yardım edeceğim. Şimdi disiplinli olmak istiyorsan ilk önce bilmen gereken şey senin kafanda A ve B sinir yolları olduğunu düşün. Birisi A, birisi B. Diyelim ki A, sen çikolata yemek istediğin zaman evet dediğin yer. B ise hayır dediğin yer. Şimdi sen her A dediğin zaman, yani her evet dediğin zaman çikolataya, buradaki sinirsel bağlar daha sıkılaşıyor, daha güçleşiyor. Yani sen bir kere A dediğin zaman ikinciyi A deme ihtimalin daha da artıyor. Çünkü artık beyninde A yolu daha güçlü. A'yı tercih etmek daha kolay. B yoluysa orada incecik sapı böyle, bilekleri incecik duruyor. Hala burada duruyor. Sen A diyorsun, A diyorsun, A diyorsun, A diyorsun. Bu gitgide genişliyor, genişliyor, genişliyor. Daha da büyüyor. Ve en sonunda B deme ihtimalin gittikçe azalıyor. O yüzden yapman gereken şey çikolataya evet demek yerine bir yerden sonra hayır demeye de başlamak. Ama bunu demek zor olabiliyor. Ya da ders çalışacağın zaman her ders çalışmaya evet değil de bazen de hayır diyebiliyorsun. Şunu unutma. Sen herhangi bir bağımlılığı yenemezsin ya da kendine bir alışkanlığı kalıcı olarak kazıyamazsın. Sadece beyninde bazı yolları o kadar güçlendirirsin ki artık her gün çikolataya hayır diyorsundur ya da çalışmaya evet diyorsundur. Sadece bu güçlendirmekten ibaret. Bu yüzden bazı insanlar sürekli tembel, bu yüzden bazı insanlar sürekli tombik olabiliyor. Çünkü artık öz disiplinden yoksunlar. Kendilerini disipline edemiyorlar çünkü artık onları güçsüz kılan sinir yolları çok güçlenmiş durumda. Ama bunu bir bahane olarak da kullanamazlar ya da kullanamazsın. Çünkü kendini en başta buraya taşıyan kişi de sensin. Ama bu videoda bunu değiştireceğiz. Seni artık bazı şeylere hayır diyen ya da çalışman gerektiğinde çalışan birisi haline getiriyoruz. Şimdi şunu anlaman lazım. Eğer bir şey yapmaya başlayacaksan, spora yazılacaksan bunun için yazı beklememen ya da 2025 olsun, sene başı 1 Ocak'ta başlıyorum dememen, haftanın başında, pazartesi günleri başlamaman, her ayın başında, ayın biri gelsin başlayacağım dememen gerekiyor. Çünkü bunu herkes diyor zaten. Herkes diyor ki işte ay sonu gelsin başlıyorum, haftanın başı gelsin başlıyorum. Spora yazılacağım, yaz bitsin, yaz başlasın, sene bitsin, sene başlasın. Maalesef. Bunlar gelir geçer. Sen o sene bitene kadar, bekleyene kadar senin aklına bir sürü düşünce gelecek. Ama işte senin şöyle sorumluluğun var. Şunları yapman lazım. Bunu yapsam da olur. Fiziksel görüntüm o kadar kötü de değil zaten. Spora gitmesem de olur. Şöyle böyle böyle böyle. Sürekli aklında yeni düşünceler üretiyorsun. Ve artık diyorsun ki ulan spora gitmesem de olur. Öz disipline bir eksi puan daha. Geçmiş olsun. Ama işte burada diğer maddemiz devreye giriyor. O da 1 saniye kuralı. Bu David Goggins'in hayata geçirdiği bir kural. Yapman gereken tek şey, aklına bir şey mi geldi? Atıyorum spora gideceksin. Spora gitme fikri geldi. Kalktın spora gidiyorsun. Bu kadar basit. Hazırlanmaya başlıyorsun. Atıyorum ders mi çalışacaksın? Bir engelin yoksa o sırada. Aklıma ders çalışmak, hop geldi kalktım çalışmaya başlıyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Çikolata yiyecektim. Çikolata yememe düşüncesi mi? Yemiyorsun. Bitti. Hatta ben bunu bir adım daha öteye taşıyarak kendimde şöyle uyguluyorum. Mesela diyorum ki yarın sabah 7'de kalkacağım mı diyorum. Atıyorum normalde 8-9'da kalkıyorumdur. Gittim anneme dedim atıyorum sabah 7'de kalkacağım anne. Okey. Annem dedi ki bana işte kalkamazsın şöyle böyle. Tamam sıkıntı yok görürsün anne. Ertesi gün 7'de kalkıyorum. Ne olursa olsun. Daha erken kalkmıyorsam en geç 7'de kalkıyorum. O kadar basit. Tabii bunu annenle tartışma halinde yapmana gerek yok ya da bir insanla. Kendine eğer bir şey yapacağını söylüyorsan onu yapıyorsun. 1 saniye kuralını da bununla birleştirdiğin zaman bak bakayım o zaman öz disiplin oluşuyor mu oluşmuyor mu? Diyelim ki kitap okuyacaksın. Kitap okuma kararı aldın. Şu an kitap okumak istiyorum ama yataktan kalkasım yok. Mutfağa giderken kitap alırım, okumaya başlarım. Hayır. Kalktın kitabı aldın direkt başlıyorsun okumaya. Düşündüğün anda. Yarın spora gideceğim, çantamı hazırlıyorum falan filan ama yarın oldu çok yorgunum. Gidiyorsun. Çünkü şunun farkında ol. Sen belki diyorsun ki ya işte bugün spora gitmesem de beni çok etkilemez. Etkiliyor çünkü en başta senin yarın spora gitme ihtimalini bile azaltıyor bu. Kendine verdiğin tek zarar işte ben spora gitmeyeceğim işte kaslarım bir gün daha geç büyüsün ne olacak değil. Ya da işte bugüncük bir hani işte ders çalışacaktım da işte bir gün daha mola olsun değil. Sen ilerleyen günlerde ders çalışmaya olan isteğini, spora olan isteğini de azaltmış oluyorsun. Dediğimiz A ve B sinir yolları. En çok da seni bu etkiliyor zaten. En büyük düşmanın da bu. Güzel, artık beynini nasıl eğiteceğini biliyorsun. A'yı mı B'yi mi yapmam lazım? Her artık B'yi seçtiğin zaman A'nın daha da küçüleceğini ya da A'yı seçtiğin zaman B'nin daha küçüleceğini biliyorsun. Güzel. 1 saniye kuralı da artık hayatında. Aklına faydalı bir şey yapma fikri geldiği anda onu uyguluyorsun. Ya da yarın yapacağım ya da 1 saniye sonra, 5 dakika sonra, 10 dakika sonra yapacağım dediğin şeyleri de yapıyorsun. Ama temelimiz hala eksik. O da neden en başta öz disiplinli birisi olman gerektiği. Kendi sebebini belirlemen lazım. Yani sen bunları yapacağım diyorsun da sen bunu niye yapacaksın? Senin beynin bunları niye yapmak istesin? Senin vücudun niye bu eyleme doğru bir aksiyon alsın? Her yıl üniversiteye geçiş ve liseye geçiş sınavlarına milyonlarca genç katılıyor. Onların birçok sebebi olabilir. Belki sen de bunlardan bir tanesisin. Dersin ki ben ekranımda çıkan sayının, rakamın iyice küçülmesini istiyorum. Sıralamamın küçülebildiği kadar. 1'e ne kadar yakınsa o kadar iyi diyorsun.
Güzel. Ya da yüzdelik olarak. Sıfıra ne kadar yakınsa o kadar iyi. Güzel. Ama her zaman üniversite sınavına çalışan birisi olmayacaksın ve hayat sadece okullardan ibaret de değil. Kendin için iyi şeyler yapman gerekiyor. Mesela bana soracak olsan, Furkan sen şu anda üniversitedesin. Ne için o zaman bu videoları çekiyorsun? Şimdi bunların bir kısmı dış görünüşüm için, sağlığım için vesaire. Ama geri kalanlar hem kendim için hem de gelecekte olacak eşim için, çocuklarım için daha sağlıklı olsunlar, daha güzel hayat yaşasınlar. Benim amacım bu. Ya da etrafındaki insanlara daha iyi olmaları için bir ilham kaynağı olayım. Annem babam bana baktıkları zaman gurur duysunlar. Bunlar az çok beni biraz daha motive eden, benim disiplinli olmamı sağlayan şeyler. Ancak senin sebebin ne? Herkes güzel bir ev ister, herkes güzel bir araba, güzel bir eş, güzel çocuklar ister. Ama bunu biraz daha derinleyin. Neden istiyorsun? Nasıl bir eş isterdin? Nasıl bir ev, nasıl bir araba istersin? Bunları detaylı olarak düşün. Kendine bir gerçekten sebep yarat. Sen şu anda bir okul okuyorsun da ne için okuyorsun? Sana bu söylendi, okul oku, güzel bir lise, güzel bir... niye? Gelecekte seni ne bekliyor, ne istiyorsun, ne olmasını istersin? Bunları kendine bir sebep olarak belirle. Çünkü sen yarın sabah kalktığın zaman seni tekrardan motive edecek, seni tekrardan disipline yöneltecek şey bu isteklerin. Aklında eğer her zaman bir görev bilinciyle dolaşırsan, dersen işte ben bunları yapmak istiyorum, hayatımda bunlar değişsin ve ben bu yüzden bunları hayatıma ekleyeceğim. Böyle bir düşünceyle sırtın yere gelmez. Her sabah kalktığında o yatakta bir saat sağa bir saat sola döneyim demezsin. Tak diye kalkarsın, işine tak diye başlarsın. Ama kendi sebebini belirlemediysen bunların hepsi bir hiç. Çünkü günün sonunda bir şey yapıyorsan ister istemez neden yaptığında düşünmen lazım. İster istemez vücudun sana bunu soracak. Ben bunları niye yapıyorum? Diyet yapıyorum ama ne için? Bilmiyorum. Niye yapıyorum o zaman? 2-3 gün sonra tekrardan en baştaki haline döneceksin. Bu videoluk benlik bu kadar. Videoyu beğen ve videoya yorum at ki hem etrafında senin gibi düşünen insanların sayısının artmasına yardımcı olursun hem de algoritmaya. En kötü anında bile en iyi hamleyi yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.